Ziyaretçiler kanalındasınız. Ziyaretçilerin video saatindesiniz. Rum Yetimhanesi serimizi en son gelmeyeceğim bir daha demiştim. Ama siz ziyaretçiler ailesinden o kadar çok istek, o kadar çok abi gitsene dediniz ki ben de kıramadım sizi. Dedim boşlukta vermeyeyim. Gideyim bakayım Rum Yetimhanesi ne yapıyor. Biliyorsunuz bundan evvel 6-7 tane yetimhane ile ilgili video çektik. Bazı videolarda ekip arkadaşlarımız değişti. Yardımcı arkadaşlarımız geldi. Canlı yayınlar yaptık. Büyükada gizemleri nedir? Büyükada'da neler oldu? Vampirler yaşadı mı? Vampir hikayeleri doğru mu? Rum Yetimhanesi neden Hristo Tepesi'ne, yani Büyükada'nın en yüksek tepesine yapıldı? Yapan Kont Boris Bostar'ı kimdi? Fransız mimar Alexander Valory kimdi? Bunların hepsini her videoda izledik. Araştırmalarımızda peşimize keşişler takıldı. Ne olabilir dedik. Düşündük, taşındık. Sizlerin yorumlarıyla şu mudur, bu mudur dedik. Teklifler aldık. Para teklifleri sundular. Her seferinde bir takım zorluklarla karşılaştık. Ama hala Rum Yetimhanesi'nin gizemini çözemedik. Bu kadar video, 6-7 tane videoda da bir tane de Rum Yetimhanesi'nin Sözde Vakfı'nda çalışan bir yetkili çıkıp da ya arkadaş siz bunları çekiyorsunuz ama bunlar palavra, bunlar yalan, böyle şeyler yok. Burası bizim için, hep şunu söylediler, burası bizim için kutsal bir yer. Ya tamam arkadaş, sizin için kutsal bir yer de kutsal bir yeri neden? Ben buraya 2021 yılında çekmeye başlamıştım. Her geçen gün yıkılıyor, her geçen gün yıkılıyor. Biz kendi teorilerimizi sunduk, kendi düşüncelerimizi sunduk. Dedik ki burada kötü şeyler yapıldı. 1895 yılında yapıldı, neden yapıldı? Hemen 80-90 metre yerinde Alman generalin evi neye vardı? Hep bir teoriler ürettik. Bununla ilgili kitaplar yazıldı. Bununla ilgili geçmiş zamanda videolar çekildi. Çünkü bu kadar sıkı korunan bir yer değildi 2008-2009 yıllarında. Bu videolar kaldırıldı. Mesela videolarım, YouTube'daki bu Rum Yetimhanesi ile ilgili videoların etkileşimleri çok düşürüldü. Çünkü güçlü bir güç var. Ne olduğunu çözemiyorum. Büyükada'da zaten hep söylüyoruz videolarımızda en çok faili meçhullerin ve insanların kaybolduğu yer Büyükada'dır dedik. Neden bu bilmem kaç metrekare yer Türkiye Cumhuriyeti topraklarında ama neden Ortodoks toprağa? Neden girilmiyor? Dışarıdan bile, parmaklıklardan bile neden resmi çekilemiyor? Neden videosu çekilemiyor? Yani bunların hepsini konuştuk, hepsini çalıştık. Bir de hep aynı şeyleri tekrar yapmaktan sıkıldık. Çünkü hep geliyoruz. Bugün de sevgili Fatih'le beraber gittik Büyükada'ya. Gündüz vakti gittik. Hadi gece gitmeyelim, gündüz gidelim dedik. Ya arkadaşlar gündüz gitmemize rağmen gittik. Daha bismillah hani dışarıdan bir görüntü alalım. Bu konuşmaları yapalım. Sohbet edelim. Bir fikir alışverişi yapalım dedik. Sağ olsun emniyet güçlerindeki sevgili arkadaşlarımız geldiler. Abi yasak. Ya tamam siz görevinizi yapıyorsunuz, yasak da demir parmaklıkların dışındayız. Dünyanın ikinci, Avrupa'nın birinci en yüksek ahşap binası, yaşayan bir tarih. Sözde bu camianın kutsal yeri. Ama yıkılıyor. Bakın 2022'de çektiğim videolara bakın arkadaşlar. Bir de şimdiki haline bakın. Her geçen gün yıkılıyor. İşte yok İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile restore edecekler. 50 milyon euro lazım. Şudur budur. Ya bir taneniz de çıkın deyin ki ya arkadaş sen saçmalıyorsun. Gerçi yorumlar yazdılar bazıları. İşte sen öleceksin, sen kalacaksın. Seni bir gece ansızın alacağız. Çok şükür gücünüz yetmiyor, alamazsınız. Buradan da meydan okumaya devam ediyoruz Fatih. Sen okuma Fatih, sen çoluğun çocuğun var. Ben de bir tane, sen de 3 tane. Yani Fatih'le gittik arkadaşlar. Bismillah kamerayı çalıştırdım. Ya nereden anlıyorsunuz? Artık adaya bindiğimde sinyal mi alıyorsunuz? Hemen bekçi, hemen polis, ona çok dikkat edin. hemen yasak. Dedim ki ya sayın komiserim dedim. Hani bismillah bir şey yapmıyoruz ki, parmaklıkların arkasındayız. Neyse çok uzatmayacağım. Tabii bu Rum Yetimhanesi videolarını izlerken dostlar çok kişi yazdı bana Instagram'dan. Yunanistan'dan yazan bu Rum Yetimhanesi'nden kaçan bir öğrenci yeğeniyle beraber telefon konuşması yaptık. Sağ olsunlar Kırklareli'ne geldiler. Oturduk çay içtik. Röportaj vereceklerdi. Sabah buluşuruz dedik. Ayrıldık. Ertesi sabah bir baktım ki Yunanistan'dalar.
Yeğeni beni arıyor, diyor ki abi çok özür dilerim, biz korkuyoruz. Yine Büyükada'da yaşayan birçok kişi bana yazdı. Instagram'dan, telefonla konuştuk, WhatsApp'ta konuştuk. Evet abi, senin anlattıkların doğru. Burada bu tip olaylar oluyor. Biz burada doğduk. Arada sırada 3-5 tane ya ben yıllardır Büyükada'dayım, bu yalanları ilk defa duydum diyenler var. Ama onlara da şunu söylemek istiyorum. Bugün İstanbul'un altında tüneller olduğunu, yaşadığı evin altında tüneller olduğunu bilmeyen çok insan var. Bu biraz merak meselesi. Evet. Biz hep şunu yaptık Fatih, videolarda sen de izledin. Şunu dedik. Dedik ki arkadaş, hep mantık yürüdük. 1895 yılından bahsediyoruz arkadaşlar. O zaman at yok, şu yok, yol yok, Hrista Tepesi en yüksek tepe. Böyle büyük bir bina niye yapılır? Hep sorular. İnsanları neden buradan yok çocuklar kuyuya düşmüş ki bunları videolarda dedik, mantık yürüttük. Ya ateş yansa bu komple yanar. Bu bir hikaye. Hep insanları korkutmak. Ben yine söylüyorum, burada bu yetimhanenin altında odalar ve tüneller var. Ve ben hala iddia ediyorum bunlar bir ritüel amaçlı kullanılıyor. Ki bunu yetimhane videoları çekerken o dönemki sağ olsun bana yardım etmek için gelen arkadaşlarımın çektiği videolar, benim çektiğim videolar, beraber çektiğimiz o yeşil ışık, mercek kırılması mı değil mi, bunu üniversitelere gönderdik. Tespit ettirdik. Mercek kırılması olmadığını tespit ettirdik. Bodrum'daki ışığı gündüz normal bir kamerayla görünmeyip Sionex kamerayla göründüğünü tespit ettik. Bir kişi de çıkıp da demedi ki ya arkadaş bir tane işte iri yarı kel kafalı birisi çıkmış. Demiyor ki ya safsata. Bana diyorlar ki işte sen bir cemaate suçluyorsun. Arkadaşlar ben bir cemaati suçlamıyorum. Tabii ki Büyükada'da Rum vatandaşlarımız yaşadı. Yahudi vatandaşlarımız yaşıyor. Benim bir cemaatle işim yok. Yani bu her mezhepte, her dinde kötü olmayacak diye bir şey yok. Müslümanlıkta da, Hristiyanlıkta da, Yahudilikte de herkes kötü değil. Ama burada bir gizem var arkadaş. Siz diyorsunuz ki kutsal bir yer. Film çekecektik, senaryo yazdık. Sır muhafızları yetimhane adında engellediniz. Başka kişiler emek verdiler, filmler çektiler, engellendi. Yani şunu anlayamıyorum. Amaç ne? Neyi engelliyorsunuz? Ben şöyle düşünüyorum Fatih. Bir şeyden korkuyorsun. Kesinlikle. Bir şeyden korkuyorsun ki bu kadar engelliyorsun. Gücünüz var. Evet. Büyük bir güçsünüz. Paranız var. Büyük bir camiasınız çünkü. Heybeliada'da canlı yayın yaptığım köşkün ölen sahiplerinden 2015 yılında şu an Rum Yetimhanesi'nin yönetim kurulunda olan, isim vermeyeceğim, bir ailenin üzerine geçmesi. O ev de mesela çok enteresan. Yani o kadar enteresan ki 35-40 yıl yönetim kurulunun hiçbir şekilde toplantı yapılamaması. Bunları diğer videolarda bahsettik. Biraz sonra şunu söyleyeyim arkadaşlar. Biraz sonra sevgili Teoman kardeşim başından geçenleri anlatacak. Sonunda bir tane yiğit bir kardeşimiz dedi ki abi ben başımdan geçenleri anlatırım, doğru anlatırım. Bir tane röportaj yaptık çok şükür. Bence izleyin, bence bakın. 2012 yılından beri yaşadıklarını, daha sonra benim videolarımı seyretmesi. Zaten röportajda bunlardan bahsedecek. Bu videoyu belki ziyaretçiler kanalı diyecekler ki sevenlerimiz var. Bu Rum Yetimhanesi hakkında ciddi anlamda sevenler var. Elimizden geleni yaptık. Tüneller bulduk. Ertesi gün beton döküldü. Yani şunu söylemek istiyorum. Bunu da söylemeden geçmeyeceğim. Bazen diyorsunuz ki abi işte terk edilmiş köyleri özledik, şunları özledik, bunları özledik. Tamam çok güzel söylüyorsunuz da bakın arkadaşlar. Biz bundan 4 sene evvel ziyaretçiler kanalını açtığımızda sizlere düzgün ve doğru, yalansız, sadece gerçekleri izleyebileceğiniz, anı yaşayabileceğiniz, varsa var yoksa yok diyebileceğiniz videolar çekmek için mücadele ediyoruz. Ve bu mücadelemizde emin olun ıslanıyoruz, çamura giriyoruz ve bazı işgüzar kişiler tarafından şikayet edilip karakollara gidip ifadeler veriyoruz. Yani biz de bir evde bir maske, bir peruk alıp değil mi Fatih? Evet. Çok rahat videolar çekeriz ki bu sene size öyle güzel bir video yapacağız ki kurgu belki Hollywood'a bile gider. Bu kadar iddialıyım. Evet. Sizlerin kandırılmasına, sizleri kandıran insanların kandırılmamasına, hani bizler bari en azından sizlerin görmediği şeyleri yapalım diye çok uğraşıyoruz. İşte Fatih, Emir, Azat, Kemal abi,
Dönem dönem ekibimize yeni insanlar katılıyor, çıkıyor. Zorluklarla videolar çekiyoruz. Şimdi mesela bugün dedik ki Fatih'le hani gidelim. Evet, demir parmaklıkları çekecektik. Bu konuşmaları orada yapacaktık ama nasip olmadı. Biraz sonra Teoman kardeşimizin anlattıklarını dinleyin arkadaşlar. Fatih'im sen de bir şeyler söyle. Ben çok... Şöyle şimdi enteresan olan, vapurdan indik. İskelede sanki bir göz Evet. bizi takip ediyor. Yani yukarıya çıktık. Tam demir parmaklıklardan içeriye doğru bakarken bir anda polis otobüsü geldi. Ya yetimhanenin kapısının oraya geldik. Hafif sola döndük. Aa bak hadi şurada başlayalım derken Bismillah. Bismillah. Aynı anda. Yani enteresan olan Onlar da tabii buradan saygıyla onlara selamlıyoruz. Onlar da görevini yapıyorlar. Amenna. Görevlerini yapıyorlar. Ve o anda bekçinin de içeriden çıkması. Tabii. Hiçbir köpek avlaması yok. Evet. Hiçbir ses yok. O anda bekçinin oradan çıkması. O bekçiyi ben zaten çözemedim. Birçok videomda Fatih bir anda gecenin birazı karşımıza çıkıyor. Yani hani cin gibi maşallah. Ya şimdi diyorum ya. Gerçi öğrendim 200-300 bin lira maaş alıyormuş. Ne diyorsun? Öyle dediler, bilmiyorum, yorumlarda yazmışlar ziyaretçiler. Allah daha çok versin. Gözümüz yok da içeride gözümüz var. En azından içeriği bir göstersin bize. Tabii. Orasında gözümüz yok. O bekçinin oradan çıkması, o polislerin oraya gelmesi ki Allah'tan polislerimiz çok anlayışlı. Hepsine çok teşekkür ediyorum buradan. Rabbim yar ve yardımcıları olsun. İşlerini yapıyor herkes. Orada görüntü almak istedik. Ona bile izin vermedi. Evet. Ki şu aralarda bu da gündemde biliyorsun. Evet. Yani bu Rum yetimhanesi gündemde. Evet. Film kaldırılmış, evet. Çekilmesi, filmin kaldırılması. Bize de yaptılar Fatih. Anlaştık yapımcılarla, şunlarla, Sır Muhafızları Yetimhane diye. Evet. Çok güzel senaryomuzdu. Bismillah başladık. Bir anda yapımcı dedi ki ben çekmiyorum. İşte bu neden? Çünkü bir şekilde etkiliyorlar. Yani içeri girmiyoruz hadi. Orayla ilgili herhangi bir yorum, herhangi bir film, dizi çekilmesine de izin vermiyorlar. Yani sonuçta tamam, Rum Yetimhanesi koymam ismini. Adadaki kabus koyarım. Evet. Çekerim, sen buna nasıl karışabilirsin? Nasıl müdahale edebilirsin? Yani burada ne oluyor? Evet, biz teori üretiyoruz. Diyoruz ki teorilerimiz var, önemli değil. Şunu teori üretiyoruz. Diyoruz ki burada bir şey var. Ben iddia ediyorum burada. Evet, 1895 yılında mesela benim o Yunanistan'da konuştuğum amca şunu demişti. Biz Müslüman çocukları getirip çığlıklarını duyduk. Sonra arkadaşlarımız kayboluyordu. Ben oradan kaçtım diyordu. Mesela baktığınız zaman bununla ilgili kendileri de bir belgesel yapmıyorlar. Kendilerinin de yapmış olduğu bir belgesel yok. Yani gerçekler ortaya çıkacak. Bir sıkıntı var. Yani burada var. Bizi ciddiye almıyorlar. Belki milyonluk bir kanal değiliz. Belki diyorlar ki 20 bin, 30 bin kişi izliyor, 40 bin kişi izliyor. Önemsemiyorlar. Ama o 20 bin, 30 bin bir anda dağılır. Orayı sel alır götürür. O bahçe kazılsa ben yüzlerce ceset çıkacağına ben de inanıyorum. Onun altında tüneller olduğuna inanıyorum. Evet. Fazla şey yapmayalım Fatih'ciğim. Yani bugün böyle bir gün geçirdik. Arkadaşlar röportajı izleyin. Sevgili Teoman arkadaşım 2012 yılında ve daha sonrasında ciddi güzel şeyler anlattı. Sağ olsun, kırmadı bizi. Röportajı izleyin. Röportajdan sonra tekrar görüşeceğiz. Evet sevgili Teoman. Öncelikle teşekkür ederim. Beni kırmayıp. Çünkü çok röportaj yapmak istediler. Fakat bir şekilde bana anlattılar. Instagram'dan, WhatsApp'tan yazdılar ama bir şekilde gelmedi. Sen bana değişik şeyler anlattın. İstersen ziyaretçiler ailesiyle, ziyaretçiler sevenleriyle bir başlayalım bakalım. Teoman sen başla. Söz sende. Evet. Öncelikle ben de tabii konuk ettiğiniz için size anlattıklarımı değerli bulup benimle tanışmak istediğiniz için ve bu kanalınızda milyonlarca insana ulaşmayı yani, İnşallah ağzın bal akıyor. İnşallah milyonlara ulaşır. İnşallah. Yani evet, ben inanıyorum. Çünkü yani olacak, daha çok güzel şey. Çünkü çok güzel. Gerçekten konseptiniz harika. Ben çok beğenerek ve heyecanla izliyorum gerçekten. Onun için ben de teşekkür ediyorum size. Şimdi Serhat Bey, şöyle ben baştan size anlatayım. Ben Büyükadalı adayı, Heybeliada'yı özellikle başta olmak üzere ama bu iki ada beni çok ilgimi çekiyor. Yani beni orada beni çeken bir şey var. Hani siz bahsediyorsunuz ya, böyle bir enerji var falan. Ya orada bir enerji var. Ben bunu gittiğimde de hissediyorum. Yani bir huzur olarak, bir şey olarak değişik bir enerji var.
Ondan sonra öyle ben oralara gitmeye böyle 2007, 2008 ilk böyle oralarda başladım. Ondan sonra dedim ki tabii ilk önce araştırdım. Dedim ki ya ben böyle bir yere gitmeden önce işte şimdi tarihi mesela dedim ki Büyükada'da işte gezecek nereler var. İşte Rum Yetiması çok ilgimi çekti. İşte Alman subayının evi denilen o Müslümanat ev. Aslında orası Aliye Berger ve Ömer Karl Berger'in kaldığı evdir. Ama Alman subayın evi yan tarafta sizin de bahsettiğiniz gibi. Onu birçok maalesef YouTube'daki yayıncı arkadaşlar yanlış anlatıyorlar. İşte paranormal olaylar falan böyle bir Brezilya dizisine çeviriyorlar. Şeyse söylemek gerekirse. O şekilde ben öyle bir araştırdım. İlk tabii orayı benim Rum yetimhanesi çok dikkatimi çekti. Dedim ki ben buradan böyle bir başlayayım. Önce bir gezdim, ettim. Tabii kapıya gittim. O zaman bir güvenlik, şu anki güvenlik değil, daha böyle genç bir güvenlik vardı. Yıl 2012 falan. Şimdi ilk gittiğim yıllar 2010'dan önce 2010, Serhat Bey. evet. Tabii 2007, 2008 o şeyler. Hatta o zaman diyordum, niye öyle emin konuşuyorum? Çünkü ben orayı gördüğümde o işte tarihi şeyler, anıları mesela anlatıldı. İşte çocuklar orada yanmış, işte kuyuya düşmüş falan filan. Ondan sonra öyle o hikayeleri dinleyince mesela böyle daha çok tabii etkilendim. Dedim ki ya burası restore edilmeli. Ya niye böyle burası çürüyor? Yani 1964 yılında kapatılmış ve hala günümüze kadar bir çivi çakılmamış. Yani çöküyor, gidiyor, yok oluyor bir tarih. Ki yani Avrupa'nın bildiğiniz gibi yani en büyük dünyanın ikinci büyük ahşap yapısı. Alexander Valery yapıyor. Birçok yapıda olduğu gibi. Mesela ya çok dikkatimi çekti. Dedim ki burası yani tadilat edilmeli, burası ölmemeli falan. 2010'da Fener Rum Patrikhanesi'ne bu ruhsatı geçiyor. Tapusunu tabiri caizse alıyorlar. Ve ben bunu duydum, çok sevindim. Hatta ben oralara bile mesela ilk bekçiye gittiğimde dedi ki izin yok, işte yasak, şöyle böyle falan. Ben patrikhaneye bile böyle irtibat haline geçtim. Dedim ki öyle. Tabii hep kapılar kapandı. Ondan sonra ben sonra tabii gittim geldim. Sonra ilk başta benim olay şuydu. Eray isimli bir arkadaşım vardı. Kulakları çınlasın. Eşi Adalı. Kendisi Kanlıca'da oturuyordu. Ondan sonra setlerden tanışıyorduk. O da oyuncuydu kendisi. Dedim ki Eray, o da böyle ilgi çekiyor tabii, eşi falan böyle. Dedi ki yani Eray dedim böyle böyle bir şey var. İşte orada çocuk çığlıkları falan filan. Tabii biz o hikayelere hep inandık o zaman. Birçok insanda olduğu gibi. Dedim ki Eray'cığım oraya bir şey yapalım yani, ne dersin? Çünkü herkese gidilmiyor. Şimdi korkan var, eden var. Ya akşam gideceksin, bakın zifiri karanlık, gecenin O kaçışı. yıllarda da şey yok yani, fayton da zor çıkıyor herhalde. Tabii fayton yok dediğiniz gibi, yani ışıklar daha az. Yani öyle bir adaya çok rağbet şey. Ondan sonra bir de tabii bizim bulunduğumuz şey Nisan böyle ayları falandı, böyle Mart, Nisan falan. Ondan, zaten o zaman adanın şeyi gelmemiş, yazlıkçılar. Ziyaret edenler yok falan mesela, adada kalanlar. Çünkü daha sezon açılmamış. Evet. Ondan sonra Serhat Beyciğim, ondan sonra dedim böyle bir şey yapalım. Orada bir işte kameramızı kuralım falan. Bir ses duyar mıyız? Çığlık sesi falan. Bizim macera öyle başladı. Sedef Adası tarafında, adanın o Heybet Adası'nın Sedef Adası'na bakan yönünde, orada duvarın, çitlerin dışında kameramızı kurduk. Ondan sonra mikrofon falan da var. Eksi onu da taktım falan böyle ben. Ondan sonra öyle bir kayıt altına. Hem oradaydık böyle sessiz böyle. Ondan sonra kayıtlar altına almaya çalıştık. Bu işte sesleri duyarsak çok efsane olur falan. Biz saatlerce ilk gittiğimizi Sizin amacınız çocukların çığlığını duymak. Aynen öyle. Bizim şeyimiz o. Şimdi anlatılan hikaye. Tabii. Çünkü beni en etkilen o oldu başta. Çünkü çocukların o yangında falan, o kuyuya düşmesi falan. Böyle gece hala dediğiniz gibi işte çığlıkla falan. Çünkü yıllarca insanları öyle korkutmuşlar. Aynen öyle. İşte Alman subayın orası perili falan filan diye. Çünkü orada amaçlar biz farklıymış. Bunu biz sonralarda, şimdiler daha iyi anlıyoruz hatta. Ondan sonra o şekilde gittik. İlk gece hatırlıyorum ben, böyle akşam hava kararmaya yakındı, bir gitmiştik. Ondan sonra aldık yiyeceğimizi, içeceğimizi falan. Orada saatlerce, gece 4'e kadar kayıt yaptığını hatırlıyorum. Hatta o zaman bekçi böyle el feneriyle bir tur atıyordu. Ama bize hiç gelmedi. Ya bizim gerçi orada ışığımız yoktu ama sonuçta gecenin o saati konuşuyorsunuz. Ya bir cırcır böceğinin bile sesi biliyorsunuz, duyuluyor. Oradaki bizim fısıltımız, konuşmamızı duyar diye düşünüp adam el frene gitti. Hiç böyle bize uğramadı. O çok dikkatimi çekti. Birkaç gün sonra ben gene gittik. Dedik ki Eray böyle, tabii o zaman tabii setler daha yoktu. Ondan sonra tam böyle aktif değildik çok. Ondan sonra dedim ki bir daha Eray dedim şey yapalım, gidelim falan. Sonra o gün gene sohbet, muhabbet. Ama biz tabii ciddiyetle gidiyoruz. Öyle hi böyle yani tiye almıyoruz. Çünkü gerçekten saygı diyoruz. Ya bu gerçektir diyoruz falan. Ondan sonra gene gittik. Bu sefer bekçi yani çok yani gerçekten tüyleriniz böyle ürperiyor yani. Sanki böyle korku filmlerinde olur ya, böyle kötü karakterler böyle gelir size böyle. Ondan sonra böyle ürperirsiniz o ekran başında falan.
Ondan sonra. Ya adam geldi mesela hiç fark etmedik. El fenerini tam duvarın dibinde yaktı bize Serhat Bey. Ondan sonra o bizi çok ürpertti. Biz de böyle ya, şey yapmışız. Çünkü görmüyoruz. Zifiri karanlık. Siz de biliyorsunuz yani bakın. Yani hiçbir ışık yok, bir şey yok. Dediğiniz O gibi. bölgede ışık yok. Hala Kesinlikle ışık yok. yani. Ondan sonra adam el fenerini yaktı. Dedi ki burada ne arıyorsunuz falan. Ya ödümüz koptu ya. Gerçi hiç beklemiyorduk. Ya dedik böyle böyle yani şey yok işte bu dedik. Sesleri şey ama kamerayı hiç görmedi. Yıl 2012 değil mi? Aynen bu tabii o zamanlar. Şimdi çekim yapmaya o zaman başlıyoruz. Ondan sonra daha önce gittim sadece. İşte fotoğraf çekiyordum falan. Onlar da benim sosyal medyamda durur hatta fotoğraflar. Ondan sonra bu tabii 2012'de. Sosyal medyanın şu an altta paylaşıyorum. Ondan sonra işte o şekilde geldi falan böyle bize böyle bir kaba falan dedi böyle böyle. Ya dedi işte böyle bir şey var. Ya dedi yasak dedi burada falan böyle bu şekilde. O dedi çok ilginç şey beni çok böyle ürperten. Dedik işte bu o dedi her zaman duyulmuyor. Dolunay olduğu gecelerde genelde duyuluyor dedi. Ya demek ki bize bir korku saldı falan bir şey. O gün de dolunay yoktu zaten. O zaman duyuluyor falan. Tabii daha da ürperiyorsunuz Serhat Bey. Ondan sonra şey dedi bize. Dün dedi geçen gün gelen dedi böyle saatlerce burada duran dedi. Siz miydiniz burada şey yapan? Ya çok ilginç yani. Ben dedim bize herhalde fark etmedi geçiyor. Yani adam ya öyle bir değişik bir şey ki yapıda böyle insanlar. Ya böyle kurnazlık böyle çok değişik bir şey var. Böyle gizemli hareketler şeyler. Ya bakın bizi fark etmiş ama o zaman gelmiyor. Belki de başka şekilde bizi farklı şekilde mesela başka biri mesela belki takip etti. Olur ya yani siz de diyorsunuz hemen telefona sarılıyor. Onu ben de yaşadım anlatacağım. Pardon. Ondan sonra dedi ki evet bizdik böyle böyle ya işte böyle falan. O da burada dedi, yasak şeyi falan. Çekim yapmıyorsunuz değil mi falan. Yok dedim çekim falan yapmıyoruz. Yani, bir şey yok. Halbuki tripodla kamerada duvarın dibinde böyle yani ses duyarız diye. Evet. Görüntü almıyoruz biz böyle şeyi çekiyoruz falan. O onu görmedi tabii. Neyse öyle de şey oldu. O gün de bir gece sabahlara kadar falan çektik. Sonra gittik. Sonra ben dedim ki burayı biraz daha araştırdım. Araştırdıkça farklı şeyler çıkıyor işte falan. Ondan sonra sonra dedim gene gideyim. Gündüz gene gittim. Tektim. Çekim yapıyorum. Kapıya gittim. Dedim ki böyle böyle. Ben dedim geçen de gece şey yapmıştık. Hatta konuşmuştuk falan. Dedim ben girip burada dedim çekim yapmak istiyorum. Çünkü o zaman izledim. Bakın o insanların şu an o videoları yok. Bir ressam girmişti. Oranın profesyonel resimleri çektiği sergi açtı. O şeyler satıldı falan. Birkaç kişi girdi böyle işte. Mimarlar, mühendisler. Buraya nasıl olur falan. Onların hiçbir şu an videosu yok. Hiçbirini bulamıyorum. Siz de keza. Evet. Nitekim öyle aynı şeyi görmüşsünüzdür. Serhat Bey. Bu şekilde o zaman bana orada daha bir sert şey yapmaya. Kardeşim şey dedi anlamıyorsun şöyle böyle falan. Ya dedim ki sen kimin ülkesinde kimin yani şeyini arazisini yani kimden saklıyorsun? Ya ben buraya gidip burada yani üstüme geçirmeyeceğim. Burada piknik yapmayacağım. Ateş yapmayacağım. Bir şey yapmayacağım. Ya sadece orayı bir tarihi anlatacağım. Diyeceğim. İnsanlar ölsün, görsün, etsin. Yani bu şekilde benim amacım dedim bu. Yani başka bir şey değil. Dedim yani ne saklıyorsun? Neyi dedim bu yani? Amaç dedim sadece şey mi? Yani onu da dedim hatta dedim yani sadece kafana bir şey düşer, moloz düşer, bir şey düşer. Yani insanları düşündüğünüz için mi dedim bu kadar şey yapıyorsunuz? O zaman tabii sinirlendi etti falan. Dedim ki ben dedim buraya gireceğim. Bugün dedim gireceğim. Git dedim istediğine şey yap. Dur dedi ünlü arayacağım dedi göreceksin falan. Ara dedim istediğin dedim ara. Ben gittim oraya. Sedef Adası tarafına gene orada aşağıdan o köşede. Siz de hatta orada bir çekim yapmıştınız. Siyah beyaz bir harita vardı. O imgelerin, simgelerin çeşitli şekillerin olduğu haritanın oradan girmeye çalıştım. Bu arada bunlar koşarak geldiler falan. Ya dedi sen bağırıyor işte sen anlamıyor musun birader şöyle böyle falan. Dedim ki böyle böyle ben dedim buraya girmek istiyorum kardeşim. Niye yasak ya? Ya dedim sen de benimle ol diyorum yani. O yıllarda 2012'de bina daha sağlam. Tabii daha sağlam. Yani şu an gittikçe en son 2-3 hafta önce gittim. Yani içim acıdı yani videolar izliyorum. Dediğiniz gibi daha sağlam. Ondan 5-10 sene önce mesela şey yapılsa belki birçok şey kurtarılacak ama şu an hiç kurtarılmasının mümkünatı yok. Oranın komple yıkılıp yeniden yapılması gerekiyor. Yazık oldu o şeyler. Ondan sonra Serhat Bey geldiler şey. Aynen evet bu araçlar falan böyle dedim ben sen kime var? Ben de sinirlendim bu sefer falan. Ya senin karşısında dedim çocuk mu var falan filan. Sen kimsin falan. Kimin malı kim ne yapıyor? Neyi dedim bu? Neydi? Amacın ne dedim yani falan. Öyle bir sürtüşmemiz oldu, atışmamız oldu. İşte bu iri yarı bir adam geldi ondan sonra o şey yaptı. O da tabii hemen arkasından şey yaptı. Dedi ki senin dedi amacın ne dedi burada? Yani niye dedi şey yapıyorsun? Yani ya bunu bir soruyorsa zaten onu anlıyorsunuz. Yani bir şeyi örtüyor ki onu öyle bir soruyor ki size bir kinaye şeyiyle böyle yani
Hani sen geldin de sen kimsin yani? Evet. Dedim ki böyle böyle, ben dedim arkadaşa anlattım. Böyle böyle amacım bu. Dedi ki kardeşim dedi, bak buradan dedi, şimdi dedi hemen dedi gidiyorsun. Ondan sonra bir daha dedi buraya uğramıyorsun dedi. Bak senin için dedi iyi olmaz falan. Dedim sen dedim beni tehdit mi ediyorsun? Dedi tehdit ediyorum. Tamam dedim kardeşim. Ben dedim gene geleceğim. Gene burada çekim yapacağım dedim. Şimdilik dedim gidiyorum. Ama dedim gene geleceğim yani. Sizden korkan dedim sizin gibi olsun. Aynen bu şekilde. Neyse o gün de ben gittim. Sonra gene geldim falan filan böyle. Gene şeylerimiz oldu. Bir gün tabii ben bu şekilde araştırıyorum Serhat Bey. Farklı şeyler çıkıyor. İşte böyle yani ne bileyim işte Mason şeylerinin orayla bağlantısı falan, loca. Ben bu bir yandan onları da araştırıyorum. Mason locasına gidiyorum Büyükada, Beyoğlu'na gidiyorum falan böyle, işte Patrikhane'ye gidiyorum falan. Orada diyorlar ya hayırdır amacın ne falan. Hiç böyle şey demiyorlar. Önce diyor ki amacın ne falan. Ya dedim amacım bu. Niye herkes dedim bunu soruyor. Orada dedim ne saklıyorsun falan. Tabii bunlar şey oluyorlar. İnsanlar böyle tabiri caizse tabii böyle kıllanıyorlar, böyle huylanıyorlar tabiri caizse. Ondan sonra böyle şey yapınca ben o dedim Mason hocasını araştırdım falan filan. Ondan sonra bir gün hiç unutmuyorum. Yani orada beni çok ürpertmişti. Setten geldim. Bu da 2013'te oluyor. Ben 2012'de dolu dolu gidip geliyorum oraya. Gece, gündüz falan. Bir gün hatta bir de tek gittim oraya falan. Orada şey yaptım. Kamerayı biraz kurdum böyle şey yaptım. Tabi gene geldi falan. Bunu da mutlaka soracaktır ziyaretçiler. Tabii. İstersen onu da açıklayalım. O dönemde oyunculuk yapıyorsun. Tabii. Hangi dizidesin? Aynen. O zaman 2011'de başlamıştım. Hem tiyatroya falan hem de setlere gidiyorum. Valla 2013'te Karadayı öyle bir geçer zamanki o şeylerdeyim. Evet. Onlara yoğunlukla onlara gidiyorum. Ara sıra gene Leyla ile Mecnun falan onlara gidiyorum böyle. Bölüm oyuncusu, diyaloglu falan. Yeni başlıyorum. Ondan sonra o şeylerdim. Yani hangi setten de hatırlamıyorum. Geldim. İşte üstüm falan değişiyor. Annem dedi ki yavrum dedi bugün bir de arkadaşın geldi dedi. Ondan sonra adada yaşıyormuş dedi. Sana da telefonunu bırak dedi. Ben dedi şu an dedim sette dedim falan. İstersen bir ara. Ya düşünüyorum kim diyorum falan. Ondan sonra bulamıyorum. Ondan sonra neyse ben o şeyi aradım. Numarayı aradım böyle birkaç saat sonra. İşte bana tabii tehdit var böyle işte sen işte ya niye oraya gidiyorsun şöyle böyle falan beni tehdit ediyor. Ondan sonra bir daha gitmeyeceksin falan. İşte ben seni diyor sen dedim kimsin ya elinde şey yapıyorsun. Ben dedi sen evde olmadın dedi. Biz dedi senin dedi evde olmaz zaten biliyorduk dedi yani. Ben onu bilerek geldim. Çünkü dedi evdeki de veya evde bu polemiği dedi sizde dedi ya sen dedi yaşama şey yapmadık falan. Ondan sonra. Stres vermek. Aynen öyle yani şey böyle tabii daha böyle gizem oluyor falan. Ya dedim ki ya dedim niye saklıyorsun kardeşim? Niye dedim şey konuşalım dedim ya oturalım konuşalım şey yapalım dedim yani. Niye dedim ben dedim burada şey ajan dedim. Evime kadar niye geliyorsun? Ha yani bu nedir ya bu yani. Demek ki dedim çok ciddi bir olay Serhat Bey. Yani bu telefonla kalsa ben gene devam edeceğim ama benim ailemle o zaman ailemle yaşıyorum falan. Evine kadar gelmiş. Ya tabii evime kadar gelmiş. Sonra onunla bir görüştüm. Gene bir tabii o beni tehdit ediyor telefonda. Ondan sonra işte akşam bu 12 gibi falan böyle bir numara gene böyle. Ondan sonra tanımıyorum da kayıt değil. Açtım işte efendim falan. O böyle kalın bir ses böyle tok böyle şey böyle bir ajanımsı böyle bir şey. Ondan sonra böyle ürkütücü bir ses. Dedi ki inşallah dedi uyarılarımızı dikkate alırsın dedi. Teoman Bey dedi. Ondan sonra yoksa senin için iyi olmaz dedi falan. Gayet böyle yani mafya var bir tehdit falan. Ya dedim sen kimsin falan filan. Bu kadar dedi yani şey yapmayacaksın. O şeyle uyarı dikkate al yoksa dedi oraya adaya dedi son gelişin olur falan filan böyle. Kapattı telefonu. Sonra ulaşamadım ben. Arıyorum değişik bir şekilde. Sonra da ertesi gün bir arkadaşım vardı işte emniyette çalışıyor. İsim vermeyeyim. Ondan sonra ona söyledim ya dedim böyle kardeşim işte olsun bu şekilde falan. Bana dedi direkt böyle bak anlattı zaten onlar bildiği için. Teoman dedi bak bunlar dedi eğer söylemem sakınca yoksa bunlar dedi işte Mason dedi yani İlluminati ile uğraşan insanlar ve de arkaları dedi çok sağlam. Dedi bunlarla uğraşma bak dedi bunları dedi inan dedi biz dedi bir şey yapamıyoruz dedi yani. Çünkü arkaları çok sağlam. Bunlar dedi sağda buradan değil dedi yurt dışından şeyden besleniyorlar falan. Dedim tahmin ediyorum tabii dedim şey yaptım falan. Dedi aman dedi girme. İyi dedim tamam. Ondan sonra ben bu adada tesadüf bir gün sen yine gidiyorsun. Tabii gene gidiyorum. Ondan sonra o şeylerde gene dedim ben gene gideceğim tabii şey yapacağım. Birkaç hafta gitmedim böyle hatta belki daha fazla. Sonra gittiğimde bir gün ben oraya her gittiğimde tabii tarihi yerleri gezerim. Bilhassa böyle bir de Lefter'e Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu nur içinde yatsın. Ki o zaman ben Beşiktaş taraftarı olmama rağmen gidiyordum. Metin Oktay'a da gidiyordum. Ona da her yere.
Ondan sonra Lefter'in Gerçek mezar... bir sportman. Tabii yani onlar bu işin atası. Yani efsane isimler. Yani saygı duymamak mümkün değil. Onlar bile kendi aralarındaki ne kadar centilmence şey yapmışlar. Ya ben kimim yani? O yüzden gidiyordum ben oraya. Ondan sonra baktım mezar. Her zaman da açık olmaz o kapı. Bazen orada güvenliğin işte bekçinin telefonu şey yazar. Ararım dedim ben böyle böyle. Artık o da tabii aşina oldu. Ben gide gele artık böyle ahbap oldum falan. Açardı kapıyı. Bir gün yine girdim böyle bir tütsü kokusu falan böyle. Ondan sonra geliyor. Dedim ne güzel. Dedim biri ziyaret etti. Biraz daha yürüdüm böyle. Sonra iki tane kadın geliyor karşıdan. Biri böyle yaşlı, biri daha genç. İşte 50'li yaşlarda. Ondan sonra biz daha yaklaştık. Sonra böyle tabii ben anladım selam verecekler. Çünkü gelen giden yok. Böyle oraya gelen Rum'dur zaten. Ki ben Türk'üm Müslümanım ama yani benim gibi ender yani. Belki kaç kişi gider. Ondan sonra gülümsediler böyle yanından geçerken. İşte merhaba dediler işte kime gelmişsiniz falan. Ondan sonra dedim ben Lefter Baba'ya geldim dedim. Hep ziyaret ederim. Ondan sonra ne güzel falan. Tesadüf Lefter'in eşi ve kızı. Yani düşünün ondan sonra. Yani nereden nereye? Ya bir tuhaf oldum yani. O zaman da kolumda Beşiktaş dövmesi var. Tabii yaz böyle o zaman. Sıcak. Ama dedi siz dedi Beşiktaşsınız dedi. Ya ben dedim hiç sorun değil. Ben ondan öte dedim Müslümanım. Ya Rum'da değilim. Falan filan böyle. Ondan sonra tabii saçları uzun falan belki de öyle şey zannettim. Ondan sonra dedim ben Müslümanım ama dedim dediğim gibi ben yani Tanrı katında şeyleri ayırmam, ayırt etmem. Ondan sonra hepsi Allah'ın dini. Onların Tanrı yargılar insanı. O yüzden ben dedim seviyorum, saygı duyuyorum, hep geliyorum. Onlar da daha da bir etkilendi falan. Sonra sağ olsunlar beni işte bu böyle evlerine davet etti falan. Kırmadım, gittik. O gün uzun bir sohbet falan. Hatta benim aklımda şey olan bir de bu bir arkadaşın videosunda izlemişsinizdir Serhat Bey. Ve bu işte Büyükada'da vampirler falan. Onu da o dönemler izledim. O da benim çok dikkatimi çekmişti. Hatta araştırdım falan. Ben bunu bilhassa işte Lefter'in o eşine, işte kızına işte falan orada bunun konusunu açtım. O dedi böyle şey kesin dedi yaşandı ki dedi. Çünkü dedi, biz evet anlatıyorduk dedi. Mesela Lefter'in annesi babası dedi. Mesela Lefter abine anlatıyordu falan. Bizler de bile dedi ben mesela eşi kızı. Onlar bile dedi bize kadar da o şey korkutma şeyi geldi. Hani bizde vardır ya böyle işte öcü möcü falan hep böyle. Aslında çok yanlış ama. Monolis filan, Monolis olayı. Evet mesela onu tam şey yapmıyorlar ama yani o şekilde yani biz yani çok böyle sağlam ağızlardan öyle şeyler duyduğunu böyle anlatmıştı o kadar şey. Ölen insanlar, boğazı şey kanı içilen işte keçiler, koyunlar falan değişik işte mezarın boş şey yapması, ailenin o mezarın tabut parçasını babasının evlerinin duvar kapısını açma o işte ruhun eve gelip rahatsız etmemesi şey. Demek ki ailesi de biliyordu bazı şeyleri ki ondan sonra mesela hatta Molenis'in arkadaşı Molenis'i bahçede görüyor. Zaten orada şüpheli. Ondan sonra mezarlığa gidiyorlar. Hemen direkt önce mezarlığı boş fark etmiyorlar. Diyor ki ben diyor dedi ki Molenis diyor buradaydı falan. O arkadaşın ismini unuttum şimdi. O da zaten kayıktaymış. Beraber açılıyor o arkadaşı. Tabii geliyor falan ailesinin yanına yine böyle bir destek olmaya. Orada zaten anlatıyorlar. Ondan sonra ya diyor ki bahçede az önce ben diyor bir gördüm diyor Molenis. Ya nasıl olur diyor böyle böyle falan. Ondan sonra ya çocuk böyle şeyle anlatıyor. Ya kesin gördüm diyor. Yani yalan söyleyecek insan o tepkiyi vermez bilirsiniz. Ondan sonra mezara gidiyor. Bir bakıyor ki mezar açık. Tabutun şeyi açık böyle. Ona herkes şok. Sonra işte biliyorsunuz 2 tane zabit orada görevli. Öyle olaylar. Ya ben inanıyorum açıkçası ve de o insanlardan dinleyince hatta ben sevgili değerli aktörümüz Edis Hun'la da yakından görüşüyorum. Hayat Yolunda isimli bir dizide birlikte oynamıştık. O başhekimdi, ben doktordum. Birlikte sahnemiz bile vardı. Duygusal bir sahnemiz vardı. Ondan sonra biz Ediz abiyle çok güzel bir abi kardeş olduk. Hala da görüşürüz. Arası ararım, hatırını sorarım. O da işte adaya geldiğinde Teoman'cığım gel der işte o kaktüs serası falan var. Bak der kaktüslerine falan. Oraya mezarlığa gittim. Annesine babasının mezarına muhakkak uğrarım. Çok hoşuna gider. Ben bunu Ediz abiye de sordum. Ediz abi dedi ki ama biz de dedi ben de şahsen o şeyleri korkutuldum. Ama dedi hiç böyle bu nedir sormadık. Benim gibi birçok şey böyle aynı kuşak insanlar hep dedi bu vampir şeyleri duymuşuzdur dedi. Dedim yani Ediz abi böyle işte biraz şey yaptık. Sonra Fıstık Ahmet'e de şeyi sordum. Hem bu şeyi sordum. Fıstık Ahmet'te adada ondan sonra bilirsiniz efsane bir isimli. Orada doğmuş büyümüş. Ondan sonra ona da sordum. O çok bahsetmek istemedi. Sonuçta tahmin ediyorum. Çünkü o camiadan da insanlar gelip muhakkak müşterisidir. Çünkü o da orada bir restoran işletiyor. Balık restoranı sahilde. O yüzden çok böyle üstü kapalı şey yapmadı. Böyle anlatmadı. Tahmin ettim ben. Anladım. Yüzünden, mimiklerinden. Ondan sonra yani bu şekilde şeyler oldu. Ondan sonra Tehditler. tehditler tabii işte bu şekilde değil mi? Eve geldi şey yaptı. Sonra işte bir kere daha arandım bir şeyden. Ondan sonra ben gene gittim şey yaptım falan. Peki Tabii. Edis Hun'la veya Lefter'in eşi ve kızıyla
Rum yetimhanesi hakkında konuşma şansın oldu mu? Tabii tabii şey yaptım ama onlar bile çok doğal anlattılar. Mesela o yangını falan değil ama orada işte çocuklar şey oldu. 64 yılında kapandı. Ondan sonra işte çok Onlar dram... mesela gitmezlermiş hiç. Aynen. Adadaki yaşayan birçok kişi Evet. gitmezmiş, korkarmış orada. Dediler. Çünkü biz de Elizab dedi. Mesela ben çocukluğumda orası işte cinli, perili, Evet. işte falan filan mesela Özlem bile torunu mesela o bile hala şeyde ben o şey, ya bana der mesela ya tamam nasıl gidiyorsun mesela ben akşam Yorgu'ya çıkarım gündüz mesela akşamüstü hava kararır mesela kız arkadaşımla tekneyse mesela Kaş'ta vapuru 11.30'da düşünün gecenin 11'de ben oradan aşağı iniyorum zifiri karanlık. Ondan sonra oradan Ayörgün'ün oradan, Alman Sübhanevi'nin oradan düşünün kestirme olduğu için Evet. bilirsiniz Türk mezarlığının oradan aşağı iniyorum Abdülhamit Camii'nin oradan falan. Ondan sonra kestirme. Çünkü diğeri çok dolaşma olduğu için. Hala derdi mesela Özlem ya tamam nasıl şey yapıyorsun ya derdim. Yani ne bileyim yani bir şeyim yok. Çünkü benim kötü şeyim yok ki. Öyle bir şey olsa bile orada. Onlar beni biliyorlar. Ya duamı okuyorum. Şey yapıyorum. Ondan sonra o şekilde siz de mesela çekinmenize çok hoşuma gidiyor mesela. Besmelenizi çekiyorsunuz. Sonra 2022 yılında ziyaretçilerle tanıştık. Tabii 24 tabii ya bir sene oluyor. Emre diye bir kardeşim var. Çok seviyorum. Size niye olmasın. Ondan sonra ben o zaman tabii Çanakkale'deyim 4 yıldır. 2021 Ocak'ta gitmiştim. Ondan sonra işte bir sene önce dediğiniz gibi bana böyle biz onunla hep böyle mesajlar şey yaparız. Link atar, bir şey atar. Bak abi işte şu var falan. Bak şunun evi falan filan böyle. İşte şu Yeşilçam oyuncusunun mezarı falan. Böyle biz böyle severiz böyle şeyleri. Ondan sonra bana sizin o işte programınız vardı bir tane genç bir arkadaşla. Ondan sonra evet Türkiye evet onunla. Türkiye Akıncı'yla. Ondan sonra ilk onu mesela izledim. Orada anlatıyorsunuz falan. O dikkatimi çekti. Sonra hemen kanalınızı o programı izledikten sonra işte kanalın linkini hemen YouTube'dan buldum ziyaretçileri. Oradan sonra işte izlemeye başladım böyle ilk videodan böyle. Çok ilgimi çekti. Biraz sonra Büyükada videoları izleyince aklıma benim o yaşadığım o dönemler geldi. Ya dedim kesin dedim yani çünkü siz daha derin araştırıyorsunuz. Ondan sonra ben o zaman tünel falan bir şey bilmiyorum. Ben Karakoy'a gidiyorum şey. Dedim ki yani bu abimizin dedim kesin diyorum yani buna da yani engellerle ben tahmin ediyorum mesela ilk şeyde. Sonraki siz videolarda paylaştığınız işte 2 tane bisikletli mesela şey ondan sonra parkalı falan böyle paylaşmışsınız. Ya insan izlerken çok etkilendim ya. O günlere gittim böyle. Çünkü diyorum ya telefonla falan kalsa Serhat Bey ama adam evine kadar gelmiş. Seni tehdit ediyor. O ayrı arıyor. Ondan sonra 4-5 saat sonra gece biri ayrı. O gece ben sabah kadar uyuyamadım. Sabah da setim vardı. Ona çok etkilendim. Sonuçta ailemle kalıyorum. Ya tek olsam bir şekilde dersin ama gene bile şey yaparsın. Çünkü dedim bu dedim ciddi bir olay. Gerçekten ciddi bir olay. Ondan sonra ya bu şekilde oldu Serhat Bey. Böyle bir şey yaşadım. Ondan sonra işte geçenlerde gene gittim. Hatta ilgimi çeken hatta size de yazdım ya WhatsApp'tan. O sizin o harita imgelerin simgen olduğu harita birkaç arkadaşınızla onunla çok ilgili izlemiştim. O haritanın neredeyse yok olacak şekilde inanın bulamadım. Ya dedim harita burada değil mi ya falan. İnanın onu bile silmişler Serhat Bey. Bakın siz diyorsunuz ya tünelleri kapatıyorlar. Köpekler birdi mesela. Benim ilk gittiğim zaman bir tane köpek var. O da böyle çağırdığın zaman geliyordu falan böyle. Elini kokluyordu falan. Böyle şey yapmıyordu yani hayvan. Ama şimdi dediğiniz gibi mesela işte pitbull'u var, bilmem nesi var böyle 9-10 tane belki daha fazla köpek. Ya bir sürü var yani şu an. Şeyler hep böyle arttırılmış. Onu fark ediyorum. Çünkü siz oraya daha profesyonel eğildiniz o konulara. Benimki daha amatördü ama böyle demek ki bazı şeylere dokunduğumu anladım. Ciddi şey. Çünkü o polis arkadaşım beni uyarmıştı. Yani böyle şeyler yaşadım Serhat Bey. Yani size şu an çok iyi anlıyorum. Ondan sonra orada çok büyük gerçekten gizemler var. Orada ben gene söylüyorum kanalınız aracıyla yani öyle Alman Sübhanevi perili yok. Büyükada'da orada çocuklar şey yapmış falan. Öyle bir şey yok. Arkadaşlar onlar insanı tekrar söylüyorum. İnsanları oradan uzaklaştırmak için. Sence Sadece. Evet, senin buyurun. şu anki fikrin yani Evet. 2012'de yaptığın araştırmalar, benim videolarımdaki izlediklerin şu an dışarıdan biri olarak sence ne saklayabilirler? Onlar için kutsal bir yer olduğunu söylüyorlar. Evet. Ama kutsal bir yeri her geçen gün yıkılıyor. Yani. Sahip de çıkmıyorlar. Evet. 50 milyon euro tadilat parasıymış. 50 milyon euro paraları yok herhalde. Yani onlar için hiçbir Şu şey anki aslında. düşüncen Evet. ne sence? Ne Ya, olabilir? evet orada dediğiniz gibi o ritüelleri mesela o ışık mesela çok ilgimi çekti. İşte onda yansıma falan değil ama o yeşil ışık falan. İşte o Bodrum'daki. aynen Bodrum'daki mesela termal kamerayla bakıyorsunuz, ışığı yakıyorsunuz yok. İçeri girmemize izin vermeyip Yani yıkılacak diyenleri bir videomuzda 2 kişinin içeriden bizi izlediği. tabii o yanınızdaki beyefendi gördü biri geçti falan filan böyle. Ondan sonra yani
Yıllar önce de orada insanlar giriyordu. Şimdi isim vermeyeyim, bir adam statiker gibi çekmiş. Hatta ben onun videosunu paylaşmıştım. Çok hoşuma gitmiş o piyanoyu falan. O adam nasıl giriyor? Yani o niye giriyor? O yani Birçok onun video özelliğini. kaldırdı. Ha, evet dedim ya başında, o ressam bir arkadaş diyorum, o profesyonel resimleri çekti. O koridorların, sarı duvarların, her yerin, o piyano, lobinin, oraların. O ya düşünün, sergi açtı adam ve profesyonel günlerce orada çekip kaç 6 ay falan izin almış. Düşün bakın, 6 ay orada o adam çekim yaptı. Ben onları hep izledim. Başka insanlar Şimdi yok girdi, ama. mimarlar. Hiçbirinin videosu yok. Evet. Yani bazı böyle o yatakları çekmiş, değişik müziklerle böyle klipler var. Çok etkilendim. Onlar beni etkiledi aslında. Onlar da beni oraya çekmişti. Hiçbiri yok Serhat Bey. Ve o bakın çok önemli. Onu unutmadan söyleyeyim. İyi oldu. Unutuyordum az da. Ve benim o zaman Serhat Bey bir YouTube kanalım vardı. Ben o videoları paylaşıyordum, şey yapıyordum. Benim YouTube kanalım yok yere kapandı. Bir baktım ya giremiyorum, edemiyorum. Yani itiraz ediyorum, şey yapıyorum falan, böyle hiçbir sonuç elde edemedim ki sonradan tahmin ettim ki kesin dedim bunların. O an işte aklınıza gelmiyor mesela. Sonradan dedim ki burada çok büyük oyunlar dönüyor, büyük şeyler var ve benim düşünün YouTube kanalıma kadar kapattılar. Ki ben orada bahsediyordum, ediyordum gece falan, Mason hocasından bilmem neden. Yani gerçekten bir dizide izlemiştim, isim vermeyeyim şimdi, işte 2004-2005 yılında yayınlanan dizide mesela, güzel bir diziydi. Ben de izliyordum. Mesela orada da mesela bu konular ele alınıyor biliyorsunuz. İşte arabanın sistemi kilitliyorlar, bir şey oluyor. Yani bunlar gerçek. Bunlar hayal ürünleri ama bunlar, adam her şeyi yapıyor. Yani adam Amerika'dan buradaki adamın arabasını kilitleyebiliyor. Bunlar yaşandı biliyorsunuz. Üst düzey insanların bile. O yüzden dedim ki büyük şeyler dönüyor. Bakın benim YouTube kanalım kapandı Serhat Bey. Daha da şey yapamadım. Ondan sonra hatta geçen gittim, böyle tüylerim tabii diken diken oldu falan, böyle yani dolaştım. Acaba biri takip ediyor mu falan, şey yapıyor mu? Belki de ediyorlardı, bilmiyorum. Bakın siz her gittiğinizde bakın, yani acayip bir şey yani. Sanki adanın iskelede bir şey var. Daha orada sanki adam diyor giriş yaptı adaya diyor sanki birisi gibi. Belki de öyle, bilmiyoruz. Belki onlara özel bir kamera var. Bana adayı yasakladılar. Evet yani bakın, o gün en son dediğiniz ya bir video, onu da izledim mesela ben. İşte adaya son gelişimde şey yapmayacağım, buradan artık soğudum falan. Mesela orada bile beklediğiniz de şey yapıyor, bakıyor, Evet. görmezsen geliyor. Yani ya nasıl biliyorsun? Bakın düşünün, ben ya gittiğimde orada bir sürü genç, yaşlı insan dolaşıyor, fotoğraf çekiyor. Mesela onlara niye bir şey demiyorsun mesela? Evet. Ben orada çok denk geldim. Hatta onun tarihçesini anlattım, ettim, öyle çiftler geliyor falan. Abi dedi, tarihçi misin falan. Yok dedim, ben burayı çok ilgimi çekti dedim. Araştırıyorum mesela, böyle çok severim öyle tarihine kadar. Hala bile direkt anlatabilirim mesela tarihine kadar. O yüzden ya niye onlara mesela niye size, niye bana mesela? Çok enteresan. De o işi mutfağından geldiğim için nacizane gerçekten yani maddi manevi çok büyük emek var. Yazık, günah. Yani ona da ayrı üzüldüm. Ya bakın, Engelleniyor. evet yani evet bir şey yani bu, yani bunlar yani şaka gibi de yani gerçek maalesef. Düşünün yani, bu birinin kafasına, yani aptal olan bir insan buna inanmaz. Yani birinin kafasına, yapımcının, yönetmenin kafasına bir şey düşecek diye bunu kapattınız ya. Adam orayı mı mesela? Ya amaç o değil. O bahane. Yani bir şey düşecek. Çok yıkılır. gündeme gelmesin. Tabii. Tabii. Yani bir şeyi örtbas edecekler. Aynen öyle. Yıkılmasını bekliyorlar. Tabii tabii tabii. Soğusun. Aynen öyle. Dediğiniz gibi 50 Vallahi milyon euro mesela. Sevgili Teoman, Evet. çok kişi aradı beni. Çok Evet. kişi, Yunanistan'dan aradılar. Röportaj yapacağız dediler. Kırklareli'ne gittik. Bekledik. Gelemiyoruz, korkuyoruz dediler. İstanbul'da, adada yaşayan birçok kişi Değil mi? videolarımı izleyip abi hepsi doğru deyip biz anlatırız diyenler çok oldu. Instagram'dan yazdılar, WhatsApp'tan yazdılar. Ama hiçbirisi röportaj vermek istemedi. Teşekkür ederim. En azından başından geçen gerçek olayları anlattı. Tabii tabii tabii. En azından Lefter'in eşiyle, Lefter'in Evet. kızıyla, sevgili Edison'la Tabii. görüşme şansların oldu. Aynen. Zaten işin mutfağından yetiştin. Estağfurullah. Tabii. Nacizane. Oyuncusun. Güzel konular, güzel şeyler ama dedim ya, teşekkür ediyorum her şeyden Ben önce. teşekkür Sağ ol, ederim. var ol, vakit Ben ayırdın teşekkür bize. ederim. Sizler sağ olun. Tabii. Yani böyle ben işte başıma geçenleri ayrıntısı anlatmaya çalıştım. Maalesef üzücü ve ürkütücü tabii. Yani gerçekten şimdi böyle konuşuyoruz diyoruz ama ya insan yani etkileniyor. Gerçekten etkileniyor. Ürperiyorsunuz. Çünkü çok ciddi şeylere parmak bastığınızı anlıyorsunuz. Ve ben sizi bu konuda takdir ediyorum. Gerçekten videolarınızda çok cesaretli. Yani ya ben izlerken heyecan duyuyorum ve ürperiyorum evde böyle. Yani sizi haddim olmayarak büyüğümsünüz. Takdir ediyorum gerçekten. Başarınızın devamını diliyorum. Buradan tüm ziyaretçiler ailesi, izleyenlerine, ekibine, herkese sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum.
Başarılarınız daim olsun diyorum. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Buyurun. Evet dostlar, izlediniz. Sevgili Teoman kardeşim, sevgili bu maçı taşın üstünde oturuyorum. İşte bakın, bu arada arkadaşlar zayıfla diyenlere teşekkür ediyorum. Zayıflayacağım, söz. Fatih bu zayıflama koçluğumu yapıyor bana. Şunu söyleyeyim, röportajı izlediniz. Teoman kardeşim Edisun'la, sevgili Defter'in eşi kızıyla konuşmuş, etmiş. O da çok araştırmış. Sağ olsun kırmadı. Bu röportajı anlattı. Bakın 2012 yılından bahsediyoruz. Biz 2021'de ilk videomuzu çektik. Yani arada hemen hemen 11 sene var. Tabii. Yani Teoman bunu 11 sene evvel, yani bizim çekmeye başladığımızda 11 sene evvel aynı şeyleri yaşamış. Evine kadar tehdit etmişler. Ya inanın bakın arkadaşlar. Bir şey yok. Niye tehdit var? Heh. Bana enteresan gelen o. Hani burada bir şey yok. Kuru bir ağaç gölgesi gibi Evet. yıkılmaya hazır, yıkılmayı bekleyen bir tahta. Ya bilerek yıkılmasını istiyorlar. Tamam. Ama tehdit niye? Ben onu anlamadım. Ya ne saklıyorsunuz burada? Şunu diyorlar. Bizim için kutsal bir yer. Kutsalsa bak, kutsalda değer ver. Tabii. Şimdi Ona da bak, değer ben sana bir vermiyorsun. şey söyleyeceğim. Bakıyorsun Rum, Ermeni, Yahudi mezarları tertemiz ya. Sizin için kutsal ya. Yıkılıyor burası. Bence şunu yapmaya çalışıyorlar. Yıkılsın da bazı şeyler gitsin. Şimdi mesela biliyorsunuz bir videomuzda yıkılacak değil. Bizi sokmuyorlardı içeri. Hatta o zaman şey diyor, buraya TRT bile giremez. Hiçbir kanal giremez diye böyle ukalalık yapıyorlar. Hakikaten de giremiyorlar. Bu da ayrı bir şey. Belki dedik ki hani videolarımızda belki bize inat birisini sokarlar. Onu da yapmıyorlar. Evet. Evet. Ondan sonra Meraka gitsin insanların diye göster. bir açıklama yapmıyorlar. Yani gizli saklı yerleri göstermeyebilirsiniz ama en azından şöyle sağını solunu göster. Ama Ya bence ne diyorlar biliyor musun? Bu diyorlar zaten ufak bir kanal. 20-30 bin izleniyor. Bundan bir cacık olmaz diyorlar. Ama bilmiyorlar ki bizim ne kurt olduğumuzu. ama Evet. bunlar onu görecekler. Evet, görecekler. Yani Allah yaratan görecek. Çünkü her yalan, her gizem ortaya çıkar arkadaşlar. Bakın göreceksiniz. Belki benim ömrüm yetmeyecek. Ama şimdi birkaç kişi hani yorum yazıyorlar ya, bunlar yalan, safsata, şudur budur. Ama değil. Burada bir şey var. Bunu saklıyorsunuz. Bu da gün yüzüne çıkacak. Yani hala aklım ermiyor. Neden sinema filmlerine, dizilere bu kadar müdahale ediyorsunuz? Neden korkuyorsunuz bu kadar? Ama korkmayın. Allah'ın orduları sizi yener. Burası Türkiye Cumhuriyeti. Bizler yüzyıllardır kardeş gibi yaşadık. Yahudisi, Ermenisi, Rumu, Müslümanı. Evet, Büyükada'da sizler daha çok yaşadınız. Ama burası Türkiye Cumhuriyeti. Buranın kurallarına uyacaksınız. Burada kibre kapılmayacaksınız. Burası bizim, siz giremezsiniz demeyeceksiniz. Biz istesek devletimiz her yere girer de şu an devletimiz belki sizi ciddiye almıyor ama bir gün o da alacaktır inşallah. Dostlar, dediğim gibi soruyorsunuz abi işte videolarının biraz kalitesini düşürdün diye. Hayır, kalitesini düşürmedim. Şu an ekonomik kriz çok yüksek. Çok güzel yerler var ama gidilmiyor, edilmiyor. Yani inanın bir video çekmek çok zor arkadaşlar. Hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Belki çok beklediğiniz hani beklentiniz yüksekti ama maalesef yapamıyoruz, giremiyoruz, edemiyoruz. İnşallah bir gün birisi girer, eder, çeker. Bunların da pislikleri gün yüzüne çıkar. İnşallah. Hepinize teşekkür ediyorum. Röportajı veren sevgili Teoman kardeşime, Teoman Keser kardeşime çok teşekkür ediyorum. Sevgili Fatih Ünal kardeşime çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bugüne kadar beni yalnız bırakmayan Kemal abiye, Azat'a, Emir'e çok teşekkür ediyorum. Bu arada yazıyorsunuz abi sen katılmak istiyoruz sana. İşimiz çok zor. Önce tanımamız lazım birbirimizi. Hadi buyurun gelin video çek. Çünkü ben hep şunu söylüyorum. Biz bir boş odada, bir Luna Park'ta video çekmiyoruz. Biliyorsunuz ben bir videoda az daha ölüyordum. Yani göğe tecrübeliyim ya. O tecrübeme rağmen ölüyordum. Neyse dostlar, Rum yetimhanesine bir daha gelir miyim bilmiyorum. O kadar delik buldum. Her bulduğum deliği kapatıyorlar. Benden hızlılar. Şu an gücüm yetmiyor ama bir gün inşallah her şey ortaya çıkacak. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Ziyaretçiler kanalını beğenip abone olmayı unutmuyoruz. Her Evet. şey için herkese çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Sağ olun, var olun. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Şu son bir görüntüyü göstereyim size dostlar. Kapanışı da sessiz sedasız yapalım.